Adam acıkmıştı, yol üstündeki bir lokantaya girdi. Garson "Hoş geldiniz beyefendi" diyerek karşıladı. Siparişini almak istedi. Adam "Acıktım, yemek istiyorum" dedi. Garson "Elbette" dedi ve bekledi. Adam "Açın, yemek verin" dedi. Tabii hemen "Ne istersiniz" diyerek nezaketle bekliyordu. Müşteri sinirleniyordu. "Sağır mısın bir adam? Yemek istiyorum, yemek. Açım ben, aç. Lokantaya niye gelinir ki? Yemek yemek için. Ayakta dikilip duracağına bana yemek getir." Garson ürkmüş, korkmuş, şaşkın bir şekilde "İyi ama ne yemek istersiniz?" diyemedi. Lafı yarım kalmıştı. Müşteri gitgide öfkeleniyor ve kabalaşıyordu. Garson "Peki, peki" diyebildi ve kasaya doğru ilerledi. Kasanın yanındaki telefona usulca uzandı. Kasa başında oturan patrona parmağıyla sus işareti yaptı. Bir eli havada, sanki eliyle ampulü takarmış gibi bir hareket yapıyordu. Asabi müşteri "Yemek nerede kaldı be?" diye homurdanırken lokantanın kapısında bir ambulans durdu. Evet, bir ambulans geldi. Araçtan iki beyaz önlüklü indi. Lokantaya girdiler. Garsonla göz göze geldiler. Garson beyaz önlüklülere kaşıyla gözüyle bir şeyler anlattı. Önlüklü adamlar birden yemek bekleyen o sinirli müşterinin yanına gidip koluna girdiler. Ayağa kaldırıp götürdüler. Adam ne olduğunu anlayana kadar kendisini ambulansta bulmuştu. Ambulans sinir hastalıkları hastanesine doğru yol alıyordu. Çünkü adamın tedaviye ihtiyacı vardı. Yemek yemek istektir. Ancak az kuru, az pilav, bir de ayran rica edeyim dersen bir hedeften bahsetmiş oluyorsun. Herkes yemek yemek istiyor ancak yemek yiyemiyor. Herkes geleceğe dair bir şeyler düşünüyor ama düşünceler düşten öteye geçemiyor. Çünkü ne istediğini tam olarak ayrıntılarıyla hem kendin için hem de diğer insanlar için anlaşılır hale getirmen, seçtiğin sevdiğin yemeklerle gönlünce karnını doyurmaya benzer. Hayat sana hizmet etmeye hazır bir kimse gibi yanı başında. Ondan net bir şeyler istemelisin ki sana sunsun. Aksi halde sonsuz nimetlerle dolu bu dünyadan sana ne sunacağını bilemez. Şaşırır, sana servis yapamaz. Sen de onlarca çeşit yemeğin olduğu lokantadan açlıktan çıldırmış olarak çıkarılırsın. Emek vermeden, terlemeden, terlemek derken ders çalışırken şıpır şıpır terlemene gerek yok. Mecaz anlamda konuşuyorum. Pek çok meslekte de artık şıpır şıpır terlemene gerek yok. Çok bir çaba harcamadan elde edeceğin şey başarmanın keyfini sana yaşatmaz. 5 yaşlarında bir çocuğu düşün. Ayak parmaklarının ucunda yükselip kolunu olabildiğince yukarı kaldırıp diğer parmaklarından uzunca olan orta parmağıyla odanın elektrik düğmesine ulaşmaya çalışan bir çocuk. Gözünde canlandı değil mi? Günler süren çabasından sonra ışığı yakabilmesi, söndürebilmesi mutluluk sebebidir. Senin farkında bile olmadan adeta refleksle odaya girerken ışığı yakmandan bir şey çıkmaz, bir mutluluk çıkmaz ama o çocuğun yaptığı hareketten bir başarı var ortada, bir mutluluk vardır. Hedef mutlulukla ilgilidir. Sen ona varınca ağzın da kulaklarına varacak. Coşkuyla zıp zıp zıplarsın. Belki de sevinç gözyaşlarıyla tatlı tuzla ağlarsın. Bu durumu, bu duyguyu sana yaşatacak olan şey kolay olan değildir. Belki başlangıçta zor görünen ama imkansız olmadığını hissettiğin hedeftir. Yani hedefin hedef olması için senin sınırlarını zorlamalı, sabrını, gücünü zorlamalı. Ona ulaşman için özel bir çaba göstermen gerek. Ve hedef dediğin ulaşılabilir olmalı. Hedefin hayal dünyasından bu dünyaya transfer edilebilmeli. Bak, biri çıkar der ki "İste, yeter ki istesen her şeyi başarabilirsin." Kulağa hoş geliyor ancak hayat yasaları böyle işlemiyor. Ayağını yorganına göre düzeltelim, hayalini yorganına göre uzatacaksın. Öğrencilik yaşantısından bir örnek vereyim. Dersler konusunda uzun yıllardır çuvallayan bir öğrenci düşün. Bir veli toplantısı sonrasında annesi okuldan eve geldiğinde çocuğuna kızıyor, sitem ediyor, belki sinirden kadıncağız ağlıyor. Çocuk bu duruma çok işleniyor. Belki önce öfkeleniyor ama sonra kendi kendine "Görürsünüz, bütün derslerimi 100 yapacağım, takdiri aldığımda herkes şaşıracak" diye karar alıyor. Gaza geldi, kendi kendine gaza getirdi. Bu durumu çok sayıda öğrenci yaşamakta, hırslanmakta, motivasyonu tavan yapmakta. Ancak öğretim yılının sonuna gelinirken notlar o günkü o kişisel ant içme merasiminde bahsedilen yüzlerden çok çok uzaklarda. Hatta eski hallerine çok daha yakın. Belki de bu senin hikayendir. Belki de bunu sen yaşadın. Büyük bir gazla başlanılmasına rağmen sonucun pek değişmemesinin birkaç nedeni olabilir. Bu örnekteki arkadaşım
Şu andaki gerçeği yani ders başarısı gerçeği ile hedef olarak seçtiği nokta arasındaki mesafenin kapanması için gereken yeterli olacak zamanı düşünmeden sadece duygularıyla karar vermiştir. O zamana kadar sahip olduğu bilgileri hesaba katmamıştır. Konu eksiklerini hesaba katmamıştır. Sınav başarısı için öğrenmesi gerekenleri hesaba katmadan gazla karar vermiştir. Yine o güne kadar ki pek faydasını görmediği hatalı ders çalışma alışkanlıklarını da gözden geçirmemiştir. Doğru ders nasıl çalışılır bunu fark etmemiştir. Kendisini yüz diye ifade ettiği sonuca götürecek kaynakları inceleyip kaynakları nasıl kullanacağını planlamamıştır. Elbette hedefi imkansız değildir. Hedefte bence problem yok. Ancak hedefini imkanlı kılacak planlama eksik kalmıştı. Bu arkadaşımız ne yapabilirdi? Yani o 40'lar, 50'ler, 100 nasıl olurdu? Bak, okul performansı 100 üzerinden ortalama 40 olduğunu varsayalım bir örneğin. Bu öğretim yılı sonuna kadar ortalamasını 60-70 yapmayı hedefleyebilirdi. Derslerde aktif olmak için her gün ön hazırlık yaparak okula gitmeye karar verebilirdi. Performans ödevleriyle iyi öğrenemediği konularda o dersin öğretmenine danışarak konu eksiğini giderebilirdi. Sınav hazırlığını son güne bırakmaz, konu tekrarları için haftalık çalışma planında yer açabilirdi. Kendi öğrenme tarzının ne olduğunu, nasıl daha iyi öğrenebileceğine kafa yorup rehber öğretmeninden, internetteki kaynaklardan fikir alıp bunların en uygunlarını kendine seçebilirdi. Bu konuda senin de aklına başka öneriler gelecektir, gelmiş olabilir. Neticede o öğretim yılı sonunda teşekkür belgesini belki alabilecek, belki kıl payı farkla kaçırabilecek bir öğrenci olurdu. Ve derdi ki, evet, aşama kaydettim, zayıfım yok, demek ki yapabiliyormuşum. Bu dönem neleri nasıl yapabileceğimi öğrendim ve yeni öğretim yılı için altyapım geçen döneme göre daha iyi. Önümüzdeki dönem bunu devam ettirebilirim. En azından teşekkür belgesini karnemin yanına koymayı hedefliyorum. Tatil dönemini verimli geçirirsem takdir bile uzak değil diyebilirdi. Yani neymiş? Hedef olmayacak bir şey değil. Zaman yeterli değil ve zamanla o hedefle bugün arasındaki süreci planlamasından bahsediyoruz. Evet, mucize gerekmiyor. Daha çok şu anki kişisel sınırlarımızın hemen ötesinde duran noktaya yönelmek gerek. Hedef görüş alanımızın içinde olmalı. Çok bariz belirgin olmasa da o sis içinde seçilebilir hedefin çekim gücü olacaktır elbette. Bak arkadaşım, uzun yıllar Türkiye'nin sınav başarısı konusunda en iyileriyle çalıştım. Onların rehber öğretmenliğini yaptım. Öte yandan sınav başarısı harika olmayan öğrencilerime de rehberlik yaptım. Ancak hepsine aynı önerilerde bulunmadım. Her birine kendi gerçeğini göz önünde bulundurarak özel hedef tanımları yapmalarına yardım ettim. Hedeflerini ben vermedim. Hedeflerini belirlemelerine yardım ettim. Erişilebilir, planlanabilir hedefler. Böylece kendi kişisel derecelerini yapabileceklerini gördüler. Her defasında bir öncekini koruyup daha iyisine ulaşmak için anlamlı buldukları çaba içine girdiler. Hem bu daha adil hem daha gerçekçi oluyor. Bu hem daha adil hem daha gerçekçi. Senin hedefin olabileceğinin en iyisi olmak olsun. En önde olamayabilirsin ama dünkü senin gerisinde kalmayıp onu aşmak da harika bir başarıdır. Hedefin oluşma sürecinde hayal vardır. Aklının düş perdesinden yansıyan görüntülerin gerçekleşmesi için planlama yapman gerek. Hayallerine sınır koymadan kur. Bu yanlış bir şey değil. Saçmaladığını görürsen kendine kızma. Çünkü bunlar içinden kendine şimdilik uzak ama emeğinle yakınlaşabileceklerini seçebileceksin. Ve seni heyecanlandıran, sana başlamak ve devam etmen için enerji vereni hedefle. Oyuncu mu olmak istiyorsun? Her ay ekranlarda popüler olan yeni birini taklit etmeyi bırak da seni konservatuara hazırlayacak okulları araştır, dernekleri, kursları bul. Okuyacağın lisenin ya da üniversitenin tiyatro ve sinema kulübüne gir. Öyle bir kulüp yoksa o kulübü sen kur. En aktif üyesi sen ol. En iyi hocaların hangi üniversitelerin konservatuarında olduğunu öğren. Onların makalelerini oku, seminerlerini takip et. Hatta üniversiteye git, fakülteye git, derslerine misafir öğrenci olarak katıl. Sadece Türkiye'de değil, dünyada kendine örnek alabileceğin kahramanların olsun. Ben bir örnek verdim. Konservatuar örneği. Senin kişisel düşlerini de bu örnekteki gibi ara hedefler ve süreçlerle planlayabilirsin. Planla ve eyleme geç ki o hayallerin gerçekleşmesi mümkün olsun. Bu arada söylemem gereken bir şey var. Sana televizyonda, internette sunulan pek çok şeyin sebebi birilerinin
daha çok para kazanma isteği. Fast food restoranlarındaki yiyecekler, onların tatları, ambalajları, televizyon kanallarındaki sözde yarışmalar, şans oyunları, diziler, dev bütçeli sinema filmleri, dolaylı tütün, içki, ilaç reklamları, markalar, logolar hepsi bir ağızdan sana aynı gerçek olmayan şunları söylüyor. Beni al, beni giy. Sen de reklamlarımızdaki, kliplerimizdeki gibi mutlu ol. Sen de o mutlulardan biri ol. Bırak diğerlerini. Onlar aptal kalacak. Sen farklı olacaksın. Yeter ki al. Almazsan sen eski kafalısındır. Yeni çıkanı tüketmezsen geride kalırsın. Tüm gençlik bunu kullanıyor, bunu sürüyor. Bunu alan zengin ve mutlu oluyor. Ve daha nice yalanları tekrarlıyorlar sevgili arkadaşım. Büyük sermayeli uluslararası dev şirketler Hollywood'la, sinema firmalarıyla çalışıyorlar. İnsanları nasıl etkileriz de satışlarımız artar diyorlar. Senin harçlığının tamamını istiyorlar. Bilinçaltına iniyorlar. Sana bizim dediğimiz gibi tüket, bizim dediğimiz gibi yaşa yoksa mutlu olamazsın diyerek tehdit ediyorlar seni. Aklına aba altından sopa gösteriyorlar. İçine korku salıyorlar. Kendinden şüphe etmeni, yetersizlik duygusu yaşamanı amaçlıyorlar. Senin kim olduğunla zerre ilgilenmiyorlar. Sen ne kadar müşteri olabilirsin? Onlar ona bakıyorlar. Dünyadaki yoksulluğu ortadan kaldıracak kadar büyük reklam bütçeleriyle ürünlerinin markalarını insani duygularla anlamdaş hale getiriyorlar. Sloganları mutluluk, sağlık, enerji, neşe, sevinç, hayatı yaşamak, hayatın tadı, güç. Ama gerçek başarının onların sana sunduklarıyla ilgisi yoktur. Başarı senin bulacağın anlamla ilgilidir. Onların amaçları senin hedefin olmasın. Yani diyorum ki sen hedef koyarken bu görüntülere, seslere aldanma demek istiyorum. Hedef koyarken bu toplumda nasıl doğru dürüst bir yurttaş olurum diye kendine sor. Topluma, ailene, seni sevenlere nasıl mutluluk katacağını düşün. Hedeflerine vardığında o sevinci paylaşacak, sarılacak birileri olmalı etrafında. Mutluluk tek başına yaşanacak bir duygu değildir sevgili arkadaşım. Hedef konusunda bir önerim daha var. Sınav hazırlığında öğrenciler için söylüyorum. Önce puanlar oluşturuluyor, sonra okul tercihlerinde bulunuyorlar. Halbuki tercihlerini çok daha önceden yapmış olsalar motivasyonları kurmak için daha doğru bir iş yapmış olurlar. Eğer bir öğrenciysen önerim tercih listeni şimdi oluştur. En çok istediğinden başla listeni oluşturmayı. Rehber öğretmenlerinden bu işi tecrübe etmiş yetişkinlere akıl danış. Tercih listeni çevrendekilerle de paylaş, hatta ilan et. Onlar da bu tercih listesini gönülleriyle onaylayıp imzalasınlar. Sonra bunu odanın duvarına, aynanın yanına, kapıya yapıştır. Eğer öğrenci değilsen, kariyer yolculuğunda ilerleyen bir gençsen, belki iş arıyorsun olabilir ya da yeni başladın olabilir. Sen de geleceğini tasarla. Tercihlerini yani isteklerini somutlaştır. Bunlara ulaşmak için kaynaklarını, imkanlarını, zamanını gör. Bir süreç yönetimi yap. Sonra bak neler oluyor, gelecek sana nasıl da hazırlanıyor. Sevgili arkadaşım, gelecek hayalin olsun, büyük düşlerin olsun, sana özel, senin gözlerini kamaştıran, senin içini ısıtan, sana yön çizen. İş hayatında buna vizyon diyorlar. Bir gelecek hayali. Hedeflerini birer araç olarak düşün. Bu araçlar seni nereye taşıyacak? Çıktığın basamaklar seni nereye yükseltecek? Bu emek niçin veriliyor, verilecek? İşte büyüyünce ne yapacaksın sorusuna vereceğin etkileyici bir yanıt o hedeftir. Niçin yapacaksın sorusuna yanıtın ise senin vizyonundur. Türkiye'nin en çok batılı turistinin konakladığı, tabiatla iç içe bir tatil işletmesi kuracağım. Ya da özel eğitim ihtiyacı olan çocukların meslek kazanabileceği okullar açacağım. Ya da uluslararası nitelikte eğitim öğretim yeteneklerine sahip bir eğitimci olarak ülkeme ve insanlığa hizmet edeceğim. Ya da geri dönüşüm kültürünü bütün ülkeye kazandırarak çöpsüz bir Türkiye için çalışacağım. Tek bir cümleyle seni heyecanlandıracak, dara düştüğünde, moralin bozulduğunda, aklına gelince seni motive edecek bir gelecek hayalin olsun. Derslerin, testlerin, puanların, cebindeki paranın ötesinde yüksek bir amaç. Yaşın genç olduğundan belirleyeceğin gelecek hayali değişebilir. Hayallerin değişir, hedeflerin değişir. Bu normal. Çünkü sen de sürekli bir gelişim içindesin. Ancak aklının bir kenarında aynı o aldığın notlar gibi sözcüklere dökebildiğin kişisel vizyonun olmasının da faydasını göreceksin. Sevgili arkadaşım, ben senin gelecek hayaline varacak bir genç olduğuna inanıyorum. Sen de inan.